Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz profesyonel koç Selin Özem. Selin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Fatih Hocam. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü konumuz ego. Ego nedir? Ego bu aralar en ünlü konu değil mi? Benlik. Evet, benlik. Böyle sosyal medyayı açtığınızda sürekli ego ile ilgili birçok şey görüyorsunuz. Ego aslında gerçekten benlik. Yani kişisel özelliklerimizi koruyarak bilinçaltımızın ortaya çıkmasına izin vermemiz istediğimiz kadar. Peki toplumda ego ile ilgili bilinen yanlışlar nelerdir? Toplumda, bizim toplumumuzda ego şöyle ki söylemlerde yanlış kullanılan taraflar var. Hani mesela bu kadının hiç egosu yok ne güzel derler mesela. Egosu olmayan bir insan hayatta değildir aslında. Bu şekilde yanlış biliniyor. Ego olması gereken bir şey ya da çok egolu. Yani ego aslında bizim sahip olmamız gereken bir şey. Ego yanlış anlaşıldığı durumlar. Hani kötü bir özellikmiş gibi addediliyor. Bu konuda yanlış anlaşılıyor toplumda. Peki sağlıklı ego nedir o zaman? Sağlıklı ego, bilinçaltımızı yönetebilmemiz aslında biraz bakarsak, kısa olarak söylemem gerekirse. Yani o halimizi yönetebilmemiz. Tepkisel, çünkü bilinçaltımız bizi yönettiğinde tepkisel yaklaşıyoruz. Tepkilerimiz de ilk aklımıza gelen şekilde davranma hali, biliyorsunuz ilkel bir tavırla yaklaşma hali oluyor davranışsal olarak. Biz onu yönetebilmeyi öğreniyoruz. Peki Sağlıklı farkındalık egodan. geliştirmenin sağlıklı ego üzerine etkileri nelerdir? Kişi ne kadar kendinin farkına varırsa o kadar yönetebilir. Farkındalık geliştirdikçe neyi neden yaptığımızı anlıyoruz. Neyi neden yaptığımızı anladıkça da oradaki boşlukları dolduruyoruz. Yani aslında burada biz bilinçaltımızda birikenlerle mi bir adım atıyoruz yoksa bilincimizle mi? Çünkü bilinç mantıksal düşünür ondan sonra ama bilinçaltımızda birikmiş şeyler vardır ve onlar bizi yönlendirebilir. Onun ayırdına varmaktır aslında farkındalık sahibi olmak. Onu ne kadar ortaya çıkarmamız gerektiğini kontrol altına alabiliriz böylece. Peki egosu konusunda dengeyi yakalayamamış bir kişi neyle karşılaşır? Egosu konusunda dengeyi yakalayamamış kişinin en büyük problemi inanın ilişkilerde yaşar. Çünkü zaten hani kendiyle bir takım problemler yaşayacaktır. Dolaylı olarak da kişilerle problem yaşayacaktır. Çünkü kendini ne kadar ortaya çıkarması gerektiğini, ne kadar ortaya koyması gerektiğinin derecesini tam olarak bilemediğinde kişi ilişkilerinde sürekli problem yaşar. Çünkü hani egosu yüksek diye tabir ettiğimiz kişi vardır ya toplum tarafından bilinen. O işte sürekli haklı olma çabasındaki kişidir aslında. Her şeyi kişiselleştiren kişidir. Onun dengesini koruyamadığında da her türlü ilişkisinde, ikili ilişkilerinde mutlaka problem yaşayacaktır. Peki bu ego konusunda dengeyi sağlayamayan kişinin altında yatan sebep ne? Kişiden kişiye değişir. Bunlar travmatik de olabilir. Küçükten büyüğe birçok sorun olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, sorunun büyüklüğü de kişinin yine ona bakış açısıyla ilgili. Annesi ya da babası tarafından karşılaştığı bir durumu ciddi bir travma olarak kaydetmiş olabilir. Ya da deneyimlediği herhangi bir şeyi çok anlamlandırmış olabilir ve bilinçaltına o şekilde yerleştirmiş olabilir. Böyle çok kökleşmiş nedenlerle ortaya konulan bir takım egosal tabii ki davranışlar mümkün. Peki sağlıklı ego söz konusu olduğunda bu ilişkilere nasıl yansıyor? Biraz örneklerle açıklayabilir misiniz? Nasıl yansıyor? Çok basit örneklendirelim aslında. Bir kadın ve bir erkeği düşünelim. İlişkide olsunlar bunlar, romantik bir ilişkide olsunlar ve bir tartışma olsun. Nasıldır? Kadın erkek tartıştığı zaman hayır sen yaptın, ben yaptım, bak ben haklıyım, sen haklısın gibi çabalara girerler değil mi? Tabii. Sağlıklı bir şekilde egosunu yöneten kişi öncelikle haksız olduğu bir durum varsa kabul eder. Bağırma, çağırma, ses yükseltmeye hiç çalışmaz. Çünkü sonuçta ses yükseltmek de bir bastırma tekniğidir biliyorsunuz. Evet. Bu tarz hareketlere girmez. Ya da rekabet varmışçasına davranmaz. Sorun çözmeye odaklanır. Ya da karşısındaki kişiye kendini doğru şekilde, duygu ve düşüncelerini karşısındakine doğru bir şekilde ifade etme çabasına girer sağlıklı egodaki kişi. Yani o kavgayı bir oyunmuş gibi, maçmış gibi kazanmaya çalışmaz. Ama burada şu da var ki tahrik ediyorsunuz. Şimdi sürekli tahrik ister istemez o kişi sesini yükseltmek zorunda kalabiliyor.
Burada acaba sesini yükselten mi suçlu yoksa tahrik eden mi suçlu? Hani bilirsiniz bu bir ikilem yani. Yani aslında burada suçlu aramamak gerekiyor. Hani tahrik edildiğinizde illa sesinizi yükselteceksiniz diye bir şey yok. Bunu siz seçiyorsunuz. Ses yükseltmeyi biz kendimiz seçiyoruz. Aslında hani her türlü sohbette nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı, sesimizin yüksekliğini, tavrımızı, halimizi biz seçiyoruz. Orada bağırmamayı seçebilirsiniz. Çünkü sonuçta o da çözümlemeyecektir. Tartışma nedir? Bir şeyi çözme halidir, değil mi? Orada o bastırılmış şeyleri ortaya çıkarmamamız gerektiğini bilmek aslında sağlıklı egoda olmak oluyor bir yerde. Bu tartışılacak bir konu. Olur, sonra tartışırız bol bol hocam Son derece isterseniz. normal bir şekilde anlatıyorsunuz ama o zaman böyle olsaydı dünyada hiçbir suç olmazdı. Hiç kimse kimseye bağırmaz, çağırmaz, kimse kavga etmez. Ama kavgaların da çıkış sebeplerinde aslında her iki tarafın da değerlendirmesi gereken bir konu var aslında. Tabii, ama aslında şöyle, insanlar nasıl anlaşırlar? Konuşarak çözmeye çalışarak. Aslında bağırmak işte dediğim gibi biraz ilkel oluyor. Hani bağırmayı seçiyoruz. Yani ben kendimden örnek vereyim mesela. Hiç bağırdığım ve sesimi yükselttiğim olmamıştır. Çünkü anlaşılmadığınızı hissettiğiniz yerde aslında onu devam ettirmenin bir gereği de yok diye düşünüyorum ben. Çünkü amaç çözmek değil mi? Orada iki insanın iletişim kurarak bir problemi çözme hali. Ya da karşınızdakinin buna çözmeye niyeti var mı? Onu da gözlemleyerek öyle bir yol izleyebilirsiniz. Çünkü yine bağırdığınızda siz haklı da olsanız, ki haklılık neye göre kime göre değişir ve konu başlığı altında. Ona göre yine bir yol izler, ona göre davranmayı da seçeriz. Yine biz seçiyoruz aslında orayı nasıl yöneteceğimizi. Peki sağlıklı ego sahibi olduğumuzda, bunu yönetebildiğimizde hayatımızdaki en büyük değişiklik ne olabilir? İç huzur bence. İç huzur ve işte daha hafif hissetme, ilişkilerde daha empatik olabilme. Çünkü hep ben haklıyım, hep benim dediklerim doğru şeklinde davrandığınızda biliyorsunuz karşıdakinin neler hissettiğini, neler düşündüğünü gözetemeyebiliyoruz. O yüzden hani çok kendi egomuzu çok ortaya çıkarmadan bir yol izlediğimizde karşıdakinde de ne olabilir, ne bitebilir orada onları daha rahatlıkla görüp sezebiliyoruz. Bu tabii ki ilişkilerimize en güzel şekilde yansıyor. Kendimizle olan ilişkimize de öyle yansıyor aslında. Biraz daha üstüne düşünerek davranıyoruz. Biraz daha üstüne düşünerek yaklaşıyoruz her şeye. O da hayatımızı kolaylaştırıyor aslına bakarsanız. Evet. Yüksek egolu olmak aslında bir anlamda kişiyi biraz özgüvenli olan kişilerin de biraz yüksek egolu olduğuna şahit olabiliyoruz. Yani yüksek ego aslında bir anlamda özgüvenin de yansıması gibi. Çünkü düşük ego da tam tersini özgüven eksikliğiyle biraz daha ilintili bir durum. Evet. Eğer ki yapısal bir şey değil ise, yani onun egolu olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz ya da bu egosuna yola çıkarak ona nasıl bir motivasyon örnekleri verebiliyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Tabii ki görüşmede bunu biz gözlemleyebiliyoruz ama kişiye sizin egonuz yüksek hani gibi şeylerde bulunmuyoruz. Biz bunun temelini görmeye çalışıyoruz. Doğru ve güçlü sorularla aslında koçluk soru sorma tekniğidir. Kişiye soru sorarak düşündürmektir bir yerde. Evet, evet. Biz bunun temeline inmeye çalışıyoruz ama genelde biliyorsunuz yaygın olaraktan daha çok değersizlik ve yetersizlik hissini yaşamış kişiler daha sonrasında bu işte ister ünvan olsun, ister daha farklı imkanlar olsun, sonrasında bunu bu şekilde dışarıya aksettirebiliyorlar. Tabii ki biz oradaki dengeyi kurmak için kişiye soru sorarak bunu kendisinin fark etmesini sağlıyoruz. Ama eğer inatla bunu görmek istemezse tabii ki o da kişinin kendi seçimi olur. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. Peki sağlıklı egoya ulaşmak için düşük egolu kişileri yükseltmeye, yüksekleri de indirmeye mi çalışıyorsunuz? Yani aslında yine dediğim gibi her zaman temelde kişinin kendisiyle olan ilişkisi ve kökenine inmek var. Yani onu kendini fark ettirmek var ki onu kendisi çözebilsin. Yani egosunun nasıl desem kendi benliğinin farkında olması gerekiyor, var olduğunun ve bunu nasıl dengede tutabileceğini fark ettirmek gerekiyor. Dediniz ya daha az olabilir ya da daha yüksek olabilir. Yüksek olmasının yani yüksek ego ne demek? Dediğim gibi dürtüsel davranmaktır. İlk geldiği şekilde ya da travmalarının onu yönetmesine izin vermektir ya da inanç kalıplarının onu yönetmesine izin vermektir. Bu da gerçekçi olmaz. Düşünsenize sizin bir benliğiniz var ve bir zihniniz var kendiniz yani bir birey olaraktan. Bir de birikmişleriniz var. Yani bunu bir alışkanlık torbası olarak düşünün. Oradakilerle davranıp duruyorsunuz. Bu hayatta aslında sağlıklı bir şekilde ilerleyemediğinizi gösteriyor. Oradaki kendi oluş halinizi
bir şekilde görmezlikten geliyorsunuz ve cebinize koyulanlarla, eski deneyimlerinizle devam ediyorsunuz tepkileriniz ve davranışlarınızla beraber. Bu da çok sağlıklı olmuyor tabii ki. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz Ben bilgiler için. teşekkür ediyorum. Bugünkü program konuğumuz profesyonel koç Selin Özen idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.